Allah'ın olmadığı bir evrende ahlaktan bahsedilebilir mi? Hırsızlık neden ahlaksızlık ve suç sayılması gereksin? Yeni Zelanda'da eğitmen bir insanın yaptığı bir deney var. Odada çocukları dolduruyor, bir çizgi çiziyor, ters bir şekilde arkalarına bir dart atmalarını söylüyor. O çizgi geçilmeyecek, elindeki dartların hakkı belli. O hak tüketildikten sonra o çocuk arkadaşları içerisinde birinci seçilirse o çocuğa ödül verilecek. Eğitmen gizlice kameradan izleyerek odadan çıkıyor ve çocuklar tek tek odaya girmeye başlıyor. Odaya her giren çocuk dart atarken hile yapıyor. Bu deney bittikten sonra yeni gelen sınıfa ise Prenses Alice diye hayali bir kahramanı tanıtıyor. Dart'ın yanına bir sandalye koyuyor ve görmediğiniz hayali bir arkadaş yani Prenses Alice yanınızda oturarak sizin dart atışınızı izleyecek diyor ve yine kameradan seyrediyor. Çocuklardan hiçbirisi dart atarken hileye başvurmuyor. Çünkü Prenses Alice tarafından sürekli izlenildiğini düşünüyor. Deneyi yapan eğitmen bence insanın doğaüstü bir varlık tarafından izlenildiğini bilmesi şarttır. Bizim tabirimizle kalbine gelecek yasakçı bekçi ancak böyle oluşacaktır diye söylüyor ve şunu da ekliyor. Söyler misiniz sizi gözleyen birisi yoksa, sizi hiç ilgilendirmeyen ve kolayca soyabileceğiniz bir bankanın kasasını soymaktan sizi ne alıkoyar ki? Bir filmde şöyle bir sahne geçiyordu. Ne yaptın? Yoksa onu öldürdün mü? Hayır, yer çekimi onu öldürdü. Ben sadece birazcık gittim. Ahlak kavramı olmayan birisi için gerçekten de az önceki örnekte suçlu yerçekimi kanunu mudur? Yoksa iten kişi suçlu mudur? İten kişi suçlu ise bunu bir irade ve kendi ruhunu kullanarak yapması şarttır. Ama materyalist felsefeyle bakıldığında, yani naturalizm cihetinde bakıldığında, yani doğadaki bütün varlıklar doğal bir süreçle yaratılmıştır. Onlara müdahale eden başka bir kudret yoktur nazarıyla bakıldığında. İten kişi bunu atom ve madde kullanarak yaptığından dolayı, bir irade kullanarak yapmadığından dolayı suçlu yerçekimi olmaz bacım. Şimdi biraz kafa karıştı farkındayım. Düzeltmeye çalışalım. Ahlakın oluşması için bir yaratıcıya ihtiyaç yoktur diyenlerin tezini bir konuşalım. Ondan sonra örneğimiz daha manalı bir hale gelir. Onlar şöyle söylüyor. Ahlak bir evrilme sürecidir. Bu evrilme sürecinin asıl mantığı hayatta kalma mücadelesini gerçekleştirebilmektir. Vücuttaki aile reseptörleri bin yıllar öncesinde ta ilk insandan günümüze gelirken empati yeteneğini geliştirmiştir ve insanlar bu empatiyi nesilden nesile aktararak ahlaklı bir insanın hayatta kalması daha kuvvetli ihtimaldir diye hırsızlığı, bir çocuğun ölümünü, namusa yan gözle bakma gibi durumları ahlaksızlık saymıştır. Yani ayna reseptörleri vasıtasıyla beynimde gerçekleşen DNA'ların birbirine aktarıldığı bir süreçtir. Ahlak böyle ortaya çıkmıştır gibi garip bir ifadede bulunuyorlar. Empatiyi geliştiren insan bu süreçler içerisinde farklı empatiler de geliştirmiştir. Hırs gibi, kin gibi, yalan söyleme gibi, aldatma gibi diyorlar ve bu yüzden de kötülüğe meyilli olabiliyor diyorlar. Empatiden temellendirdikleri kasıt ise ben geleceğimi planlayamazsam neslim son bulur mantığı diye bahsediyorlar. Ve empati sonucu, burası önemli, kendisine yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapmak gibi bir şey geliştirmiş beyin. Ahlakın temeli buymuş. Ve şunun farkında olmak lazım, söylenilen bu cümle de bir ahlak kuralı zaten. Yani bu cümle ideal ahlaklı birisinin yapabileceği bir şey. Ahlakın doğumu ve temellendirilmesi bu cümleyle oluşması mümkün değil. Yani bu ilkelerle ahlakı Allah'ı düşünmeden temellendirmek ve maddi olgular üzerinde inşa etmenin hiçbir imkanı yok. 25 kadına tecavüz edip 3 insan öldürmüş biriyle görüşüyorlar. Sebebini soruyorlar bu adama, niye bunları yaptın diye. Sadece dürtülerime uydum diyor. Ve bu adamla ilgilenen bilim insanı 800 kişiye deney yapıyor. Deney sonucunda diyor ki suça meyilli olanların suç işlemelerinin, kötülüğün sebebi beyinlerinin farklı olması. O zaman bu adam suçlu değil ki. Beyninde hastalık var diye bu adam bu suçu işliyorsa sen bu adamı suçlu diye içeri atamazsın ki. Hatta şöyle bir şey konuşalım. Az önce verdiğimiz örnekteki adamların sayısı bizden fazla olsa, böyle kümülatif mantığa göre gidilse, o adamlar da işin sonunda biz öyle yapmıyoruz diye bizi suçlu görmeye hakları yok mu? Mesela 10 kişi olalım, 8'i bu eğilimde olsun. Onlara göre de bizim beynimiz hasta. Çünkü biz azınlık kaldık ve biz suçluyuz, bizim hapishaneye yatmamız lazım. Böyle komik olabilir mi yani? Çoğunluğa göre böyle evet ahlak budur denilebilir mi? Eğer bu adamın sadece beyninde bir problem varsa, bir irade seçim kullanmıyorsa, atomlara veriyorsan sen, o zaman yaptığı eylemi kim yapmış oldu? Atomlar yapmış oldu. Şimdi ben hırsızlık
yapsam, bir hakim karşısına çıksam, hakim evladım niye hırsızlık yaptın dese, ben şunu mu diyeyim? Ben yapmadım, atomlar yaptı, bu benim tercihim değildir. Veya şunu mu diyeyim? Ya bu grip olmak gibi beynimde bir hastalık. Beni tedavi edip topluma kazandırın. Bunu mu diyeyim yani? O zaman kesinlikle şunu sormamız lazım. Hırsız neden hapse atılmalı o zaman? Bu nörolojik bir problemse onun hapse atılması değil, tedavi edilmesi gerekir. Öyle değil mi? Bir de böyle elit bir tarzda konuşmaya çalışanlar olay kendilerine dokunduğunda çok farklı tepki gösteriyorlar. Aynı insanın senin evine girip korkudan çocuğunu da öldürdüğünü varsayalım. Allah hiçbirimize yaşatmasın. Sen bu adamı aynı şekilde düşünebilecek misin? Yani beyni farklı ve suç. Hayır. O seçti diyeceksin. O tercih etti diyeceksin. Bana o yaptı diyeceksin yani. Trafikte yanımızda geçerken korna basan bir adamın bu hareketine bile tahammül edemeyip onun iradesine, karakterine bunu verirken evine bir hırsızlık vakası için gelecek ve çocuğun öldürülecek. Sen sadece buna nörolojik bir hastalık olarak bakacaksın. Atom temelli diyeceksin. İnsanoğlu empatiyle bunu öğrenmiş diyeceksin ve empati bazı yerlerde aşmış, hırsızlık gibi, bir insanı öldürmek, katletmek gibi noktalara da ulaşmış. Hiç makul geliyor mu? Ben hiçbir zaman beni ısırdı diye bir arıyı suçlamadım. Bunun sebebi ise arı şuursuzdur. Evet, ben şuursuz olan arıya maddi gözle baktığımdan hiçbir zaman ona dava açmadım. Hiçbir zaman onu mahkemeye vermedim ve beni soktu diye hiçbir zaman da kızmadım. Hep tedbir aldım ona karşı. Aynı muameleyi eğer ruhu ve iradesi olmadığını düşünürsek, ahlak ilkelerinin Allah Azze ve Celle tarafından din temelli olduğunu düşünmezsek, aynı şekilde insanlar da atomlarıyla suç işliyor, beyinsel ve nörolojik bir problemdir deyip arıya ne muamele ediyorsak o insana da o muameleyi etmemiz gerekir. İşte bir şey söyleyeyim mi Sinan? Naturalizmin maddi nazarla bakılan aklınızda ne varsa bunların tamamının insanı götüreceği yer tam olarak burası. Çünkü her şeye maddi nazarla baktığında artık onun sana vereceği bir mana ve ondan tasarlanan bir sanatın hiçbir kıymeti kalmayacak. Mesela o kara topraktan isotla balcan yetişiyor değil mi? Sen buna maddi gözle baktığında yedin, aldın, sattın. Ama buna okunabilecek bir mektup nazarıyla baktığında o şuursuz atomlardan isotta sanat var mı? Var. Bu sanatlı isot ya. Fırına attığımızı bir düşün. İsot, balcan, biber, yanına bir de şöyle bütün sarımsağı fırına verdiğini düşün. Burada benim iştahım artıyor yani. Benim hoşuma gidiyor. Bir sanat var burada yani ve bana belki bazı tablolardan bile daha manidar geliyor şu sanat eseri. Temelinde maddeyi oluşturan ve hareket etmek, daha temele indiğinde titremekten başka işe yaramayan atomların senin hoşuna giden, renginde bile ayrı cazibe olan isotu, biberi, patlıcanı, çileği, şeftaliyi, elmayı senin için böyle sanatla oluşturabilmesinin imkanı olamaz. Çünkü sadece madde ortaya konulursa irade ortadan kalkar, sanat ortadan kalkar. Kainat anlamsız bir hale gelir mi? Gelir. Şimdi ben o garip atomlardan, yani hiç hayat, ilim, irade, kudret gibi sıfatlar ve özellikler göstermeyen atomlardan beni cezbeden bir isot gördüğümde ve bunu bir ciğerin arasına koyduğumda, ya Rabbi şunun arasına bile yakışacak böyle bir sanatlı eserle beni düşündüğün için sana hamd ederim diyorum ve bu şükrümü, bu hayretimi, gaflete hayret yırtıyor. Bu hayretimi sunmak için ciğer yedikten sonra namaza koşuyorum. Sadece madde nazarıyla baktığımda benim namaz kılmama da gerek yok o zaman. Bir filmde aynen şöyle geçiyordu. Sen yoksa onu öldürdün mü? Hayır, yer çekimi onu öldürdü. Ben sadece birazcık gittim. Acaba burada öldüren yer çekim mi yoksa itenin iradesi mi? Sen karar ver.